Merhaba sevgili doğa severler. Yine İmdat'la beraberiz. Yine güçlerimizi birleştirdik. Ve Mayıs'ın ortasında gördüğünüz gibi Diyadin Kanyonu'ndayız. İmdat özellikle buraya gelmemizi çok istedi. Evet, çok güzel bir yer. Mayıs'ın ortasındayız. Yani ender bir doğa mucizesinin tam yanındayız. Tam bir kaya tırmanışı için negatif rotalar mevcut. Dik kaya blokları var. Çok güzel bir patika bizi bekliyor şu an. Uf, şuraya bakar mısınız? Aklım hep kaya tırmanışına gidiyor. Ben de bir bouldering sporcusu olarak burada yeni bir rota açmayı planlıyorum. Çok güzel. Iğdır ekibi olarak buraya gelmeyi düşünüyoruz. Tam kaya. Yaklaşık bir saattir yoldayız. İlk molamızı verdik. İmdat sağ olsun yine çay getirmiş. İmdat'ın klasiğidir bu. İmdat'ın çayından içeceğiz. Burada da bir çukur var. Artık ne çukuruysa. Bayağı derin ya. Herhalde cin çukuru bu.
Şu kaya yapısına bakın ya, direkt volkanik. Valla tam imdat tırmanış, ben diyorum volkanik. Herkesin şeysi tabii. Herkesin farklı bir bakış açısı. Herkesin arzuları farklı valla. Şansımıza önümüze yılan çıktı. Bunun cinsini bilmiyorum ama çok sakince duruyor şu anda burada. Ya Canlı bu. yılanlara karşı temkinliyimdir. İşte bu. İnanılmaz. Of. Bu canlıydı. Allah'tan sana canlı olduğunu söyledi. Vallahi ben ölü sandım ilk. Canlıymış. Gidiyor. Aman Allah'ım ya, işte bu ya. Vallahi. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. Düştü, aşağı attı kendini. Suya gidiyor. Suya giriyor, su yılanı gibi. Aman Allah'ım ya. İlk kez bu kadar büyük gördüm ya. Aha, direkt suya atladı. Daldı gitti suya vallahi hayvan. Şimdi kanyondan giderken bu cephesinden, yani sol cephesinden kanyonu geçemeyeceğimizi gördük. İmdat'ta bir karar almak zorundayız. İmdat, ne yapacağız? Mecburi geri dönüş yapacağız. Sonra rotamızı tekrar uzatıp amacımıza ulaşacağız inşallah. Evet, yani şu anda kanyonun diğer cephesine geçeceğiz. Bu belki Murat Nehri'nin daha sığlaştığı bir bölgeden olabilir veya komple köprüye kadar geri dönüp oradan da geçebiliriz. Bakalım artık duruma göre. Hala aklımda şu yılan var. Biraz temkinliydik tabii, yılanı da çok rahatsız etmek Aynen, istemedik. canlı olduğunu söylemeseydim Onur hocamız cansız diye yakın fotoğraf, hatta eline bile alabilirdi. Ben diyorum ölü yılan falan diyorum, yatıyormuş meğerse yılan. İmdat dedi, bak bu canlı dedi, dur dedi. Dilini çıkarıyordu yani. Evet. Şu an tam Murat Nehri'nin dibine geldik. Karşıya geçmek istiyoruz ama imkansız. Batonu batırdığım zaman şöyle, hatta daha ileriye batırdığım zaman yüzebilir şekilde geçmemiz imkansız yani. Yani yüzerek bile geçilmez. Çünkü bu nehrin akıntısına kapılmak zor. Hatta az önce suya atlayan yılanı bile görebiliriz. O kadar tehlikeli bir nehir burası. O yüzden maalesef ileride bir köprü bulup oradan geçmek zorundayız. Şimdi biraz geri döndük köprüye. Köprüden de karşıya geçiyoruz. Bir de karşı taraftan deneyeceğiz artık kanyonun bitişini. Kayalar ne ilginç ya. Aynen ya. Yemin ederim tam tırmanış ya. Şimdi Murat Çayı'nın karşısındayız. Tahmin ettiğim gibi şantiye yolu, çamur içinde. Keyifsiz bir yol. Ama bakalım, umarım neticesi güzel olur.
leylak çiçeklerin arasında yürüyoruz. Bizi çok güzel bir hafif bir rampa bekliyor. Sonra Kudret Köprüsü'ne doğru yürüyeceğiz inşallah. Sonra kaplıcalarda da iyi bir girdik mi tamamdır bundan sonrası. Şimdi bu istikamette giderken benim soluma doğru olan Murat Nehri bize geçit vermedi. Yani bu cepheden geçemedik. Şansımıza bir de buradan deneyelim dedik. Ama şantiyeden geçtik. Şimdi şantiyeden geçerken benim tahmin ettiğim gibi biraz zorlandık. Hani kamyon yolları, iş makinesi yolları, çamur mamur derken kendimizi bu güzelliğin içerisinde bulduk. İyi ki de hani bu tarafı da denemişiz dedik. Sonuç şimdilik güzel. İleride bakalım bizi neler bekliyor. Göreceğiz ama yani buraları müthiş. Kanyonda yavaş yavaş bitiyor. Bekle bizi kaplıcalar diyelim o zaman. Yola devam. Kalker herhalde. Buradan gelmişler, numune almışlar. Bakmışlar rezerv durumuna, taşın kalitesine falan. Zannedersem beğenmemişler, gitmişler. Bir zamanlar deniz tabanıymış. Burada bir delik var. İlginç yani. Bir de kükürt kokusu geliyor. Aa, bariz kükürt kokusu. Burası kükürt kokuyor. Var burada bir şeyler. Olur mu? Olur. İndik ya. Aa, burada bir çatlak varmış. Çok güzel. Bu çiçeğin adı kurt kulağıymış. İmdat söyledi. Endemik bir türmüş. Muhteşem görünüyor. Çok güzel bir çiçek ya.
Burada direkt kükürt kokusunu aldık. İmdat söyledik kükürtlü su diye. Evet, burada bir kaplıca başladı. Kaplıcalar başlıyor ufak ufak ha. Bu arada zemin çamur. Ama neyse ki çok batmıyor. Biraz mil gibi böyle birikmiş. Ama baya çamur. Var değil mi? Güzel yol. Kudret Köprüsü'ne geldik ama bu küçük olanı, bir de büyük olanı var. Şimdi biraz daha yakından bakacağız buna. 12.37 yani 13 kilometre gittik gerçekten. Diyadin Kanyonu 13 kilometre. Gidiş geliş yapsak 26 kilometre. Bir sandviçi hak ettik gerçekten. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Bir de büyüğüne bakacağız inşallah. Aksilik olmazsa. Doğa harikası ya buraları. Şimdi dedik ki buralara kadar gelmişiz. Buraya kadar gelmişken bir de köprüyü bu taraftan görelim. İmdat önden gidiyor. Oo, bayağı da yüksek ya. Felaket yüksek yani. Şöyle göstereyim. Evet, nihayet büyük olan Kudret Köprüsü'ne de ulaştık. Ya diyorum ki şu güzelliğe bakın diyorum gerçekten de. Yani hep söylüyoruz ya, vatanımız çok güzel, ülkemiz çok güzel. Şöyle bir güzellik yani nerelerde var bilmiyorum. Doğal bir köprü bir de. Hani olayın bu kısmı da var. Şimdi insan şöyle konuşası geliyor. Buranın iklimi soğuk. İklimi soğuk olduğu için Allah buraya sıcak su vermiş. İşte Murat Nehri'ni geçsinler diye de 2 tane köprü yapmış. Yani bunun gibi bir bakış açısıyla da bakabiliriz olaya. Bir doğa harikası. Yani gerçekten anlat bitmez. İyi ki gelmişim dediğim yerlerden birisi. Doğu Anadolu gerçekten çok güzel. Yani benim memleketim Aydın, biliyorsunuz. Aydın'da güzelliklerle dolu. Yani müthiş bir memleketim var. Ama biz oraları gezerken buraların güzelliklerinden biraz uzak kalıyoruz. Ve şunu fark ettim. Buralar anlatılmıyor yeterince. Yani buraların güzellikleri yeterince konuşulmuyor, anlatılmıyor. Ben de buraları yerinde görüp hani bu eksikliği de gidermek istiyorum. Sizlere de bol bol anlatmak istiyorum. Umarım yerini buluyordur. Teşekkür ediyorum. Buradan hangi medeniyetler, hangi tarihi toplumları geçmiştir Allah bilir. Gerçekten de
bir mucize diyelim. En başta Onur hocama çok teşekkür ederim beni buraya getirdiği için. Ben de bu Kudret Köprüsü'nü hiç bilmiyordum. Onun sayesinde öğrenmiş oldum. Diyadin Kanyonu'nun sonunda sizi çok büyük bir köprü bekliyor. İnanılmaz. Bence kültür ve turizm rotaları Kate Crow gibi yazarların buraya bir el atıp bir tabela şeklinde bir rota açma planı olabilir. Çok mantıklı bence çünkü nereden baksanız 14 kilometrelik bir parkur. Gidiş gelişle beraber 28 kilometrelik çok güzel bir rota sizi bekliyor. Yani doğanın mucizesi gibi. Harika bir olay. Buraya daha önce de gelmiştim. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Onu izlemenizi isterim. Şimdi benim için bu neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü ülkemizde böyle kendi halinde böyle yerden çıkan bir sıcak su kaynağı kalmadı gibi. Ya oraya bir hortum takıyorlar, ya bir boru takıyorlar, ya bir işte tesis kuruyorlar. Ya etrafını böyle duvarla kiremitle çevirip bir alan yapıyorlar. Ama böyle kendi halinde doğal akan suları görmek sanırım böyle Diyadin'de falan mevcut. Yani Diyadin haricinde bir yerde var mı bilmiyorum. Ya inşallah burayı böyle doğal haliyle bırakırlar. Bence böyle birkaç tane numunelik kalması lazım. Öyle söylüyorum. Kalsın ya lütfen bu böyle. Gerçekten hani etrafını duvarmış bir şeymiş yapmayın yani. Şu an elimi soktuğum zaman inanılmaz sıcak. Yani düşünebiliyor musunuz? Dışarıda kar yağıyor, üşüyorsunuz. Elinizi buraya sokuyorsunuz ve elinizi ısıtıyorsunuz. Var mı böyle bir imkan? Ben de ilk kez tanık oluyorum. İnanılmaz. Ulaşamazsın. Ben baktım buraya şeyle kamerayla. Adam boyu. Adam boyu. Hı hı. Oha çok sıcak. Boya göre değişiyor yani. Ha. 60 derece var, 70 derece var, değişiyor. Tabii ki 60'ın altına düşmüyor. Müthiş bir olay ya. Şimdi böyle bir jeotermal tesis yapmışlar buraya. Buradaki görevliyle konuştuk. Burası Diyadin'e kışın peteklere sıcak su veriyormuş. Evler buradaki sıcak suyla ısınıyormuş. Oldukça da ekonomikmiş doğalgaza göre. Bir de aynı zamanda buradaki kaplıcalara da buradan sıcak su gidiyormuş. Yani yeryüzündeki sıcaklığı 70-75 arasındaki suyu dağıtıyor. Bence muhteşem bir olay. Yani umarım bu tesisler artar. Çünkü yerin altından bedava sıcak su çıkıyor. Daha ne olsun? Böylesine sert kışı olan bir yerde nimet yani bu. Şimdi o kadar yürüyüşten sonra işte ilaç budur ya. İmdat sporcu damarları çıktı yine. İşte ödülümüz bu ya. O kadar yürüyüşün sonunda. Ya kanyonu bitirmişiz baştan sona. Yani bir zahmet hak edelim. Hak ettik ya. Kudret Köprüsü'nü de gördük. Evet. Çok güzeldi ama Kudret Köprüsü ya. İkincisi büyük olan daha güzeldi yani. Müthiş. Saat 9.50'de başladığımız yürüyüşte şimdi akşam 16.30 başladığımız noktaya geri döndük. Ama dönüş yolunu yürümedik. Kaplıcaların oradan bir tane taksi çevirdik. Taksiye bindik geldik. Yalnız benim önerim şu. Taksiye daha binerken fiyatını konuşun derim.
Çünkü hani yoldayken artık bindikten sonra konuşursanız çok geç olabilir. Ona göre biraz fazla fiyat çıkartabilirler. Burada imdat devreye girdi. Fiyatı ayarladı sağ olsun. Bizi büyük bir yükten kurtardı, öyle söyleyeyim. Bu arada teşekkür ederim İmdat'a. İmdat şimdi yürüyüşle ilgili bilgileri verecek. Evet, saat 9.50'de başladığımız tırmanışımıza, yani yürüyüşümüze, doğa yürüyüşümüze toplam 4.30'da bitirdik. Onur hocamızın da dediği gibi taksiyle döndük. Çünkü toplam 13 kilometrelik bir yol. Antrenman verilerine baktığım zaman 2000 kilokalori harcamışız ve 1900 metre yükseklikteyiz. Hava sıcaklığı ise 21 dereceydi. Yani bunların saatime baktığım zaman gerçekten de inanılmaz çok iyi bir parkur oldu. Dediğim gibi Kate Crow'un da buraya bir el atması lazım bence. Yani yürüyüş levhaları tam baştan sona kadar yürüdük. İnanabiliyor musunuz? Yani böyle ince noktalar vardı. Bazen iki oyun arasından çıktık. Bazen delik bir taş vardı. Delik taşın ortasından geçtik. Yılan gördük, tilki gördük. Yani ama o aldığınız haz hiçbir yerde bulamazsınız. Onur hocama çok teşekkür ederim. Ve en sonunda da o gördüğümüz Kudret Köprüsü efsaneydi. Ve hiç görmediğim akan sular vardı. Fokurda fokur diye. İnanılmaz. Çok teşekkürler. Yani ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten efsane bir yürüyüş oldu. Benim bir tavsiyem olacak. Güneş kremi almayı unutmayın. Ben bugün güneş kremi iyi ki almışım. Sürdüm her yerime çünkü yüksek rakımın, özellikle böyle Doğu Anadolu'nun güneşi biraz daha fazla yakıyor. Hani aldanmayın hava serinmiş falan diye, cayır cayır yakar yani. İşin şakası yok. Bu arada videomuzun da sonuna gelmiş olduk artık. Videomuza bir beğeni atmayı, abone olmayı, bir yorum yazmayı bize çok görmeyin lütfen. Biz memnun oluyoruz. Bütün yorumları okumaya O çalışıyorum. kadar emek harcadık gerçekten. Yani bir beğenseniz çok mutlu olacağız. Hatta yorum yapsanız da daha mutlu olacağız. Evet. Abone olsanız kat kat daha mutlu olacağız. Yani bunları görmezden gelmeyin bence. Teşekkürler. Çünkü Onur hocamız Kars'tan buraya geliyor. O kadar emek harcıyor. Sabah 7'de yanımdaydı. Adam kahvaltı yapmadan, yani yemek yemeden, gerçekten de emek ayrı bir şey. Ben onun farkına Ya vardım. ne mutlu ki halimizden anlayan birileri var İmdat gibi. İmdat benim dile getiremediğim şeyleri dile getirdi, sağ olsun var olsun. Evet, durum böyle. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Dağlarla, doğalarla, vadilerle, kanyonlarla kalın.